Merhaba, ben Merve Ünsal. Kısaca pratiğimden bahsetmem gerekirse daha çok radyo ve fotoğraf üzerine çalışıyorum. Hareketli görüntü üzerine çalışıyorum. Şu anda üzerine çalıştığım konulardan biri de uyumlanma, yer ve mekânla olan ilişkiyi aslında hem ses üzerinden hem de hayal ettiğim ve spekülatif alanlar üzerinden düşünmeye çalışmak. Tabii ki buradaki süreçte de özellikle de bu mekânın kendi özelliklerinden dolayı bu pratik birdenbire çok daha spekülatif yerlere gitmeye başladı. Benim aslında eğitim geçmişim fotoğraf alanından geliyorum ve de tam aslında karanlık oda fotoğrafı, siyah beyaz ve şehir fotoğrafı gibi çok daha geleneksel bir eğitimden geliyorum. Zaman içerisinde biraz daha belki siyasi de süreçlerin içinde sanatın nasıl bir yer bulabileceğini düşünürken fotoğraflanmayan, görülmeyen, ağza alınamayan şeylerin nasıl bir şekilde duyumsanabilir ve de hissedilebilir olmasıyla ilgili düşünmeye başladım. Bunun da getirdiği şey aslında sesin getirdiği çok ilginç bir alan var. Ses gerçekten hem tabii ki görsellikten çok farklı bir dünya ihtimali var. Radyo dalgaları hiçbir zaman kaybolmuyor. Ses aslında hiçbir zaman tam olarak kaybolmuyor ve tabii ki kulaklarımızı tam olarak kapatamıyoruz. Bunun da getirdiği ya da kafamızı çevirdiğimizde de ses bizi takip ediyor. Böyle görsel sanatların içerisinde sesin hem görsellerle birlikte olarak hem tek başına hem de radyo olarak getirebileceği ihtimaller üzerine düşünmeye başladım. Bu da sanırım belki çıkış noktası 2018 senesindeki seçimde belki hatırlarsınız böyle bir 25 Haziran, 24 Haziran tarihleri de yaklaşık olarak hatırlıyorum ama o seçimlerde birdenbire İstanbul'da her yerde kazı olmaya başlamıştı ve her yerde hakikaten ertesi gün birdenbire İSKİ ya da başka devlet iştiraklerinin çalışmaya başladığını gördük ve bunun üzerine de ben acaba o yer çatlaklarından yerin altını nasıl duymaya başlayabiliriz diye aslında ben sese birazcık yerin altından da girmiş oldum bu yüzden. O iş ondan sonra bir radyo oyununa dönüştü. Açık Radyo'da zamanında yayınlandı. O zamandan beri de hem yerin üstünde hem yerin altında hem suda ve zaten Gate 27'deki süreçte de biraz daha suyla da ilişkilenmeye başladım. Bir şekilde seslerin gözükmeyen ve görülemeyen şeylerin belki duyulabilir halde olduğu demeyeceğim ama bir taraftan da başka bir şekilde hissedilebilir olduğu bir alan olarak belirmeye başladı benim için. Bir saha kayıtlarıyla ilgili bir şeyler üzerine düşünüyorum. Saha kayıtları aslında bu işitmeyle ilgili ilginç bir mesele. Çünkü mesela bir yeri dinlerken hayvan sesleri nerede başlıyor, insan sesleri nerede bitiyor gibi de konularda yani antropolojik olarak mesela insanlar hayvan sesi taklit ettiğinde insan sesi midir, hayvan sesi midir vesaire. Hani o bir canlıların ya da cansız olanların da bir şekilde iç içe olmaları ile ilgili bence burada da çok ilginç veriler vardı. Onun için şu anda üzerine düşündüğüm şeylerden biri de bu saha kayıtlarını alıp olduğu gibi ondan üretilebilecek şeylerin hani ne kadarı yerle ilişkili ne kadarı da aslında hayal edilebilecek dünyalarla ilişkili. Burası o anlamda tabii ki inanılmaz farklı kuş cinsleri ve başka bir sürü canlı olduğu için gerçekten o anlamda güzel bir deney alanı oldu. Ben gelmeden önce aklımda olan şeylerden bir tanesi Ayvalık'ın zaten rüzgarlı bir yer olmasının getirdiği ve rüzgarı dinlemek, rüzgara dair düşünmek ve buradaki bacaların da çok tuhaf farklı bir yapısı var. Biraz aslında bacalarından girerek düşünmeye başladım ve buradaki mimari yapı ve eski tabii ki Rum evlerinden de gelen bir hani altyapının nasıl dönüştüğüyle ilgili. Buraya geldikten sonra nesne kayboldu. Nesnenin kaybolmasının da nedeni sanırım dinleme o kadar daha böyle varlığını hissettiren bir tecrübeye dönüştü ki onu böyle bir fiziksel nesneyle birleştirmek yerine daha çok gerçekten hani uçucu diyeceğim ama aynı zamanda o uçuculukta bir kalıcılık da oluyor. Tuhaf bir şey dinleme. Yani tuhaf bir varlıkla yokluk arasında bir şey. Burası aynı zamanda sahil güvenliğinde gözüktü. Sahil güvenliğin sesinin duyulduğu ya da hava durumu radyosuna da birazcık dinlemeye başladıktan sonra meteorolojiyle de ilgili düşünürken havadan sudan diye bir işi kurmaya başladım. Bu işte aslında hem hava durumu ve meteoroloji ve tabii ki denize çok yakın olmanın getirdiği ve denizin hani denizde sürekli havanın aslında önemli bir rolünün de olmasıyla benim hava durumunu sunan kişiyle yaptığım bir hani hayali bir diyalog. Tabii ki hava durumu gerçek. Benim ona söylediğim şeyler belki biraz daha hayali ama aynı zamanda da biraz önce de bahsettiğim gibi burada aldığım saha kayıtlarıyla da buraya dair bir katman da işin içine aslında soktum. Böylece de biraz radyo oyunu, birazcık hava durumuna dair böyle bir çok gündelik bir şey ama bir taraftan da gerçekten buradan hani çok fiziksel olarak buradan çıkmış bir şey. Saha kayıtları alma imkanımız da oldu farklı yerlerde. Buranın etrafında da birazcık gezme imkanı
imkanımız oldu. Zaten buranın kendisinde de bitki örtüsü çok farklı olduğu için çok farklı şeyleri tecrübe edebiliyorsunuz. Gerçekten hani benim için dinleme tecrübesi ya da sesle çalışan birisi için inanılmaz bir imkandı. O da tabii ki misafirlik programının verdiği bir konsantrasyon ve birazcık da niyetle ilgili. Yani bir şey yapmak için geldiğinizde o kararlar biraz daha rahat veriliyor gibi hissettim. Gate 27 ekibine çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir 4 hafta geçirdim burada.